ve muhteşem bir film, Zindan Adası. Give you a briefing about the institution? All I know is it's a mental hospital. Deniz Tey'nin 2003 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan film, usta yönetmen Martin Scorsese tarafından çekilmiş. Başrollerde Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo ve Ben Kingsley var. Ne yazık ki Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio bu ortaklıktan Oscar alamamış. Zindan Adası aslında suçluluk ve acının bir insanın zihinsel sağlığı üzerindeki etkisini gösteriyor. Asako Üniversitesi'nde yer alan bir makaleye göre filmde aslında grandiyoz ve zulüm sahneleri konu ediliyor. Üzerine tez yazılan, psikolojik münazaralara konu olan filmi ilk izlemede anlamak çoğu seyirciye gerçekten zor geliyor. O yüzden filmi sizin için inceledik. Filmde Teddy, 2. Dünya Savaşı'nda öldürdüğü çok sayıda insandan sonra psikolojisi bozulan ama göreve devam eden bir şeriftir. Bu arada şizofreni olan karısının hasta olduğunu kabullenmemiş ve tedavi ettirmemiştir. Nihayet karısı 3 çocuğunu suda boğarak öldürmüş ve kendisini özgür bırakmasını istemiştir. Set me free. Bunun üzerine onu öldürerek özgür bırakan Teddy, yaşadıklarını atlatamayarak ağır bir kişilik bozukluğu geçirmiş ve akıl hastanesine yatırılmıştır. 1950'lerin çok da ilerlemeyen tıbbında tedavi olmayan tehlikeli hastalara uygulanan bir yöntem vardır. Lobotomi. 2 yıl süren tedavisinde 2 kez denenen yeni bir yöntemle Teddy'yi lobotomiden kurtarmak isteyen doktoru, Teddy'nin kendi yarattığı kişiyi kısa süreliğine yaşamasına izin verir. Bu süreçte de gerçeklere yöneltmek ve böylece yeni tedavi yöntemini de hayata geçirmek istemiştir. Suya karşı hassasiyetiyle filmin başında aslında bize ipucu veriyor. Dikkat edin, sarsı tutmasından bahsetmiyorum. Sudan bahsediyor. Just water. You okay, boss? Yeah, fine. I just can't stomach the water. Hastalardan biri sus işareti yaparken diğeri kaç yazıyor. Aslında hepsi kendi ruh sağlığına yönelik işaret veriyor. Ama bu işaretler Teddy'ye şüpheciliği uyandırıyor. Alarm durumunda doktorun tatile gitmesi normalde anormal bir durum elbette. Ama burada da aslında bir ipucu veriliyor. Eksik olan doktor kim olabilirdi? Yardımcısının doktoru olduğunu hatırlayamadığı için bundan asla şüphelenemedi. Dr. Sheehan led the discussion. Dr. Sheehan? He's Rachel's primary. We're gonna need to speak with Dr. Sheehan. I'm afraid that won't be possible. What the fuck is going on here? You working for him? I'm sorry, there wasn't any other ways. Bu andan itibaren yardımcı roldeki doktor rol değiştirmeye ve var olan ipuçları ile Teddy'yi gerçeklere yöneltmeye başlar. Tabii filmin başında biz burada henüz doktoru olduğunu bilmediğimiz için bu ipucunu da göremiyoruz. Jesus Christ! Everything about this place stinks of government ops. What if they wanted you here? What if while you were looking into them, they were looking into you? We came here for Rachel Solano. Where's one shred of evidence she even existed? Filmde bir sahnede hastalardan biri hayali su içerken görüyoruz. Ancak bir sonraki çekimde de elinde gerçekten bardak olduğu için bunu fark etmediniz. Suyun görünmemesi Teddy'nin travmatik deneyimini hatırlamasıyla ilgiliydi. Scorsese, filmde Teddy'nin bozuk ruh halini yansıtmak için bir dizi kasıtlı hataya yer vermiş. Cezaevi müdürünü gördüğü an itibariyle gerçeklikle bağlantısı başladı. Belki tanıyamadı ama anımsadığı için tanımaya çalıştı ve askeri anılarına göre yorumlamak zorunda kaldı. Who is that? Him? That's the warden. Looks like an ex-military prick. Tanrısı ile kendi kendini tekrar ettiğini görüyoruz. Burada aslında tamamen sahip olduğu bilgilerle yarattığı başka bir kişi vasıtasıyla kendisiyle konuşuyor. Rachel Solano. Did you kill your children? I never had children. I was never married. Savaş sahnesinde yerde yatan kadın ve ona sarılan çocuk birbirinden bağımsız iki kişinin zihninde karışması olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kadın Dolores olarak yarattığı kayıp doktor, diğeri ise kendi kızı.
ile gerçeklikle bağlantı kurduğu anda bilincin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu aynı tedavinin ikinci denemesi. İlkinde olanların bilinçaltında kalan kadarı bilinç yüzeyine çıkıyor ve yine kendi sanrısı ile kendisini bilgilendiriyor. The transorbital lobotomy of the eye with an ice pick. Pull out some nerve fibers. Makes the patients much more obedient. Tractable. Sonuç olarak filmin beyin yakan yerine geliyoruz. Mükemmel bir kişilik bozukluğu olduğunu anladığımız ya da anlayamadığımız için bu ne şimdi be dediğimiz yerde doktor bütün filmi anlatıyor ve bütün ipuçlarında burada birleşiyor. I thought that if we let you play this out, we could get you to see how untrue, how impossible it is. I swore before the Board of Overseers that I could construct the most radical, cutting-edge role play ever attempted in psychiatry, and it would bring you back. You've had the run of the place for 2 days. Tell me, where are the Nazi experiments? The satanic ORs? Hastaneden kaçan kadın olarak aradığı Rachel karakteriyle salonda ölü çocuklarla beliren kadın karakteri aynı kişi. Çocuklarını öldüren kişi olarak karısını kabul etmediği için en sık gördüğü yüzü onun yerine koymuş. Ve bunu görünce şaşıracaksınız. Çünkü bu kişi hemşiresi. Why are they in my house? Police officers, Rachel. You hear me? Rachel. Tam iyileşme gösterdiği anda tekrar başa mı sarıyor? Yoksa aslında her şeyin farkında ama yaşadığı suçluluk duygusundan dolayı kendine ötenezi yapmaya karar verdiği için role devam mı ediyor? Bilmiyoruz. My name's Andrew Ladis, and I murdered my wife in the spring of 52. Filmin psikiyatrik danışmanı Dr. James Gillian'a göre Teddy, bilinçaltında duyduğu suçluluk duygusu ile Andrew Ladis olarak lobotomi olmayı ve bununla bir nevi intihar etmeyi istediğini düşünüyor. Açık uçlu bir son bırakılmış. Çünkü bize göre Dr. James haklı. Son cümlesiyle de zaten kendini cezalandırmayı seçiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? You tell me. Gotta get off this rock, Chuck. Get back to the mainland. Whatever the hell's going on here, it's bad. Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man? Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.